Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın güzel insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün günlerden pazar, ayın 19'u Ocak ayındayız. Hepinize İsviçre'den tekrar kucak dolusu selamlar. Bugünkü konumuz Türkiye'de evi, arsası, dükkanı, dairesi, tarlası olan gurbette vatandaşlarımıza, tabii ki Türkiye'de olan vatandaşlarımıza da büyük bir müjdem var. Değerli seyirciler, bakın siz yan gelip yatın. Eviniz, arsanız, tarlanız, dükkanınız, arsanız var ise her dakika azıcık daha zenginleşiyorsunuz. Haberimiz Türkiye'den geliyor. Konutta 16 il kazandırdı. Yatırımcısı köşeyi döndü. Tebrik ediyorum. Helal olsun. Yani bundan 4-5 sene evvelsi ev, arsa, daire, dükkan alanlar çok iyi bir iş yaptı. Videoyu sonuna kadar izleyin. Bakın hangi illerde yüzde kaç yükselik var. Belki diyeceksiniz ya ama pahalılık da var. Değerli seyirciler, bazı illerde pahalılıktan da yüksek evlerin, arsaların, dükkanların, tarlaların fiyatları daha fazla yukarı fırladı. Elinizde varsa bekleyin. Daha da fazla yukarı doğru bu fiyatlar gidebilir. Onun için parayı bence en iyi bir şekilde yatırmak, betona yatıracaksın veyahut da arsa alacaksın. Yani ya bir ev alacaksın ya bir daire alacaksın. En iyisi bu. Yani ben borsaya yatıracağım da 6 ayda zengin olacağım da bunlar arkadaşlar yamuk iş. Korona geldiğinde borsada %35, %50 zarar oldu. Aynı yere gelmesi için 2-3 sene bekletildi. Yani dikkat, borsaya dikkat. Tabii ki şimdi oradan Ahmet, Mehmet, Hasan çıkar der olur mu? Ben bir senede 100.000 euro ile şu kadar yaptım. Olabilir, senin şansın varmış, yapabilirsin veyahut da işi biliyorsun. Yalnız işi bilmeyen çok insanlar var. Şimdi fazla vaktinizi almak istemiyorum. Konuya geri dönmek istiyorum. Türkiye'deki evler, daireler bakın yüzde kaç? Birazcık daha vaktinizi alacağım. Hemen geliyorum o sayılara. 2024 yılında Türkiye'de konut fiyatları önemli oranda arttı. Hayırlı olsun. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre 16 ilde konut fiyatları enflasyon oranının üzerinde bir yükseliş gösterdi. Bingöl, Kilis ve Siirt gibi iller yatırımcısına yüksek kazanç sağladı. Tekrar hayırlı olsun diyorum. 2024 yılında Türkiye'de konut fiyatlarında önemli artışlar gözlendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan il bazındaki verilere göre ülke genelinde 16 ildeki konut fiyatları yıllık enflasyon oranının oldukça üzerinde bir artış gösterdi. Bu iller hem alıcılarına hem de yatırımcılarına yüksek kazanç sağladı. Tekrar tebrikler, hayırlı olsun. Hemen şimdi o illere geleceğiz, kapatmayın. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre 2024 yılı itibarıyla konut fiyatlarının en fazla arttığı iller ve bu illerdeki artış oranları şu şekilde sıralanıyor. En üstte Bingöl %67,34 değer kazandı. Yani hesaplayın şimdi. Geçen sene kaça satılıyordu, şimdi kaça satılacak? Kilis %62,57. Tekrar söylüyorum, bakın bu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan geliyor. Yani orada gene saçma sapan yorumlar olmasın. Bunu Murat Bozdoğan kafasından uydurmuyor. Bu listeyi ben de yapmadım. Bu liste Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan geliyor. Siirt %58,16. Hayırlı olsun. Şırnak %57,41. Hayırlı olsun. Şimdi sen de coştuysan, beğendiysen, sevindiysen bana oradan bir like ver. Abone olmadıysan da abone olursan sevinirim. Pazar günlerini böyle beraber geçiririz. Siz çayınızı, kahvenizi hazırlayın, keyfinize bakın. Ben ekran karşısındayım. Iğdır %53,35.
Elazığ %51,75, Ordu %51,46, Niğde %50,97, Erzincan %57,96, Bitlis %48,67, Kütahya %46,88, Giresun %45,44, Kars %44,95, Erzurum %44,91, Van %44,60. Bu iller konut yatırımcıları için 2024 yılında en yüksek getiriyi sağlayan bölgeler oldu. Bu artışların arkasında bölgesel ekonomik gelişmeler, altyapı yatırımları ve yerel talep gibi çeşitli faktörler etkili oldu. Değerli seyirciler, şimdi eğer bu illerden almadıysanız, başka bir ilden aldıysanız araştırın, sorun soruşturun. Oralardaki gibi de ekonomi zam geldi, her şeye zam geldi. Bana inanın, dairenizin, evinizin, dükkanınızın, tarlanızın, arsanızın değeri düşmedi, değeri yükseldi. Yani olamaz ki marketler akşamları kapıları kilitleyip de bütün etiketleri değiştirip yüzde şu kadar zam yapsın, senin evinin değeri aynı kalsın veya düşsün. Öyle bir şey yok. Bu illeri şimdi duymadıysanız, siz başka bir yerde oturuyorsanız araştırın, bakın. Nerede oturursanız oturun, isterseniz Türkiye'nin en köşesinin bir köyünde oturun, orada bile fiyatlar arttı. Bu iyi bir şey. Yani nasıl baştan söyledim, gençlere de sesleniyorum. Paranızı yatırmak istiyorsanız, dünyanın neresinde olursa olsun betona yatırın. Yani ev alın, daire alın, dükkan alın. Bu indeksle beraber, indeks yükseldikçe senin evinin değeri de yükseliyor. Yani orada bir kayıp yok. Tabii ki şimdi ülkeden ülkeye değişiyor. Ev aldığın zaman ne kadar vergi veriyorsun, bilmem ne. Böyle şeyleri tabii araştıracaksın. Ben şimdi Türkiye ve İsviçre hakkında konuşabilirim. Hatta İsviçre'de ev aldığın zaman hipotek devamlı vardır ölene kadar. O hipoteği de vergiden düşme imkanın olduğu için İsviçreliler kurnaz, evlerin borçlarını ödemez. Yani evi 1 milyon euroya, franka aldıysa onun devamlı 400 bin, 300 bin, 500 bin borcu vardır. O borcunu vergiden düşme imkanı vardır. Onun için ülkeden ülkeye araştıracaksınız. Tekrar, paranızı iyi bir şekilde yatırmak istiyorsanız, benim düşüncem, bana yorumlarda yazabilirsiniz. Ya ama olur mu? Filanca yerde ben daha çok kazanıyorum. Şimdi gençler çok kriptoya takılıyor. Ben de hiç anlamıyorum ondan. O konuya da onun için hiç girmiyorum. Anlamıyorum çünkü. Anlamak da istemiyorum. Beni ilgilendirmiyor. Borsayı 1-2 kere denedim. 1-2 kere kazandım. 1-2 kere kaybettim. Dedim bu da gazino işi. O da olmuyor. Ondan da anlamıyorum. En iyi şimdiye kadar benim şahsen yaptığım yatırım betona yatırarak, bir ev alarak. Değerli seyirciler, beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Aynı fikirde olmayabilirsiniz. Bana yorumlarda yazabilirsiniz. Bütün yorumlara saygım var. Hakaret, küfür olmadığı an. Tekrar bir şey söylemek istiyorum. Google'ı biraz daha iyi ayarlamam gerekti. Çünkü son günlerde küfürler geldi, hakaretler geldi. Google şimdi yorumları daha titiz bir şekilde kontrol ediyor. Herhangi bir şey oldu mu kenara çekiyor. Onu ben kontrol ettikten sonra videonun altına veriyorum. Yani senin yorumun silinmiyor. Yalnız biraz sabretmeniz lazım. Tabii ki devamlı telefonumu da kontrol edemem nereden bir yorum geldi diye. Vaktim oldukça onları kontrol edip hakaret, küfür yoksa videonun altında yer alıyor. Hepsi değil. Hepsi değil. Bazı olmadık şeyleri de kenara atıyor. Geçen de Hüseyin Şahin sigortacınız, abi ilk beğeni benden demiş, onu bile kenara atmış. Google'ı ben de bazen anlamıyorum. Şimdi daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Hepinize hayırlı pazarlar, keyfinizi çıkarın, sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.